Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile gene karşınızdayım. Bu videomuzun konusu bir e-ticaret sitemizde müşterilerimizi teşvik etmeye çalışacağız. Biraz daha fazla teşvik etmeye çalışacağız. Bir hareketlilik getireceğiz aslında siteye. Müşteri sadakati diyebiliriz ya da müşteri teşvik, tekrar satın almalarını teşvik edeceğimiz bir eklenti, bir WooCommerce eklentisiyle çalışacağız. Eklenti ücretsiz kısmıyla, tabii ki ücretsiz versiyonuyla çalışacağım. Gene bizim demo sayfamızda, demo e-ticaret sayfamızda yapacağız bunu. Kısaca şöyle diyeyim, eklentimizde 5 tane ana unsurumuz olacak. Puan kazanacaklar, ödüller alacaklar, referans var tabii ki, önerirlerse sitemizi buradan puan kazanacaklar. Belli bir seviyeye geldiklerinde kullanıcı rozetleri olacak, artı belli zaman tarihleri arasında, işte bu bir hafta olabilir, 3 gün 5 gün size kalmış bir şey. Bir oyun çarkımız olacak, oradan da puan alacaklar. Bu puanları ne yapacaklar? Ödül kısmında dediğimizde indirim olarak kullanabilecekler icabında ya da belli bir puana geldiklerinde abonelik seviyelerini değiştirip belli ürün ya da kategorilerden indirim alabilecekler. Zaman zaman zaten büyük böyle alışveriş sitelerinin yapmış olduğu kampanyalar olur, işte belli abonelikler ya da indirimler ya da puan, işte para puan dediğimiz olaylar falan. Bunun gibi bir eklenti. Ücretsiz versiyonuyla tabii ki bazı kısımlar kısıtlı ama ücretsiz alanıyla yapabileceğimiz bayağı güzel alanları var. Ben test ettim. Bayağı da hoşuma gitti. Eğlenceli bir de. Onu da söyleyeyim. Lafı uzatmayacağım. Hemen geliştiricinin WordPress sayfasına girelim, bir bakalım. Ondan sonra da resmi sayfasına bakalım, bir fiyatına bakalım eklentinin. Ondan sonra da demo sayfamıza bakarız zaten. Oradan da artık kurulumuna geçeriz. Hadi hemen bir bakalım. Kullanacağımız eklenti arkadaşlar İngilizce, tabii ki İngilizce WordPress, geliştiricinin WordPress sayfası. Hemen Türkçesine geçelim. Türkçesi de WooCommerce için puanlar, işte ödüller, sadakat programları oluşturun, müşteri satın almalarını ödüllendirin, yönlendirme puanları, kullanıcı rozetleri ve oyunlaştırma diye bayağı uzun bir tabii ki başlığı var, ismi var yani eklentinin. Bu sayfaların linklerini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Lütfen girin arkadaşlar, eklentinin özelliklerini bir okuyun. Ne var ne yok diye işte. Bunlara bir bakın. Ondan sonra da sayfanıza kurup deneyin, test edin en azından. Belki işinizi görebilir. Belki e-ticaret sayfanızı böyle hareketlendirmek isterseniz bu tip eklentiler kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden de inceleyin. Satın almadan önce tabii ki. Geliştiricinin resmi sayfasına gidelim bakalım. Eklentinin fiyatı $100. $100 senelik bu tabii ki arkadaşlar. Her sene tabii ki bu $100 artık zam yapmazlarsa devam edecek. Geliştiricinin sayfası da burada, işte burada da okuyabilirsiniz. Sayfanın linkini de gene açıklamalar kısmında paylaşacağım. Videonun açıklamalar kısmında olacak. Şimdi hemen kısaca bizim demo sayfamızda, benim test yaptığım yerde bakalım. Bakın şimdi böyle bir hesabım kısmı var zaten. Buradan bütün puanlarınızı, yapmış olduğunuz işlemleri hepsini takip edebiliyorsunuz. Güzel yapmışlar. WooCommerce'in hesabım olan, yani account dediğimiz hesap kısmına puanlar diye bir sekmeyle, bunu isterseniz ismini değiştirebilirsiniz, ayrı bir şey de. Puanlar diye yaptım ben. Buradan mesela ulaşabiliyor. Yapmış olduğu tüm işlemleri görebiliyor aslında. İşte bakın, puan günlüğünü görüntüle dediğinizde yapmış olduğu, kazanmış olduğu, ne işlemler yaptığını hepsini burada yani bir kayıt defteri gibi düşünün. Burada bütün işlemleri size anlatıyor. Kaç puan almışsınız, kaç puan harcamışsınız. Ayrıyeten zaten eklentinin bir de e-posta sistemi var. E-posta olarak da size gönderiyor. İşte şu kadar puan aldınız, toplam puanınız bu, bilmem ne falan. Yani bu tip e-posta gönderimi de var. Güzel yanı, dediğim gibi hesaplar kısmından buradan ulaşabiliyor. İşte bir rozeti var, bakın işte bir rozet almış. Hemen söyleyeyim, 2 tane rozet oluşturabiliyorsunuz. 3. rozeti yapmak için de ücretli sürüm tabii ki almanız lazım. 2 rozet de artık ilk başlangıç seviyelerinde yeterli diye düşünüyorum. Tabii bunların isimlerini değiştirirsin. Süper işte müşteri bilmem ne falan, böyle bir şeyler de yazabilirsiniz. Toplam birikmiş puanınız, kullandığınız puanlar, işte düştüğü zaman kalan puanlarınız bunlar. Onları gösteriyor. Burada bir işte nasıl puan bunu ayrı bir sayfa olarak da yapabilirsiniz aslında. İşte daha fazla puan kazanmanın yolları. Normalde alışveriş yaptıkça eklentinin içinde göreceğiz bunu zaten. Eklentinin işte yaptığı harcamanın karşılığında bir puan alacak. İşte 100 liralık harcama yaptıysa artık sizin ayarınıza kalmış 100 puan alacak. 100 puan da onu paraya çevirdiği zaman da örnek olarak 1 lira 10 lira neyse artık o şekilde bir çeviri işlemi var. Burada da zaten anlatıyor. Bunu ayrı bir sayfada da anlatabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde. İnsanlar girip oradan da okuyabilir. Hatta kanalımızda ilk zamanlarda hazırlamış olduğum bir GummyPress eklentisiyle ilgili videolar vardı. O da zaten başlı başına böyle bir şey. Oyunlaştırma, yani belli kısımları yaparsa buralardan puan alıyor bilmem ne falan, böyle acayip, o çok detaylı bir eklentiydi zaten. İsterseniz onu da inceleyebilirsiniz tabii ki, ama bir seneyi geçti sonuçta. Bayağı da güncellenmiştir o da. Belli puana geldiği zaman otomatikman isterse kendisi
tabii ki kendisi yapacak. Aboneliğini elit seviyeye, ben elit diye yazmışım. Bir üst seviye çıkarıp belli ürünlerde mesela avantajları görüntüle diyorum. Bakın buralarda işte siz seçebilirsiniz. İstediği işte kategori ya da ürünleri seçebilirsiniz. Buralarda indirimli, ne kadar indirim verecekseniz tabii ki indirimli alışveriş yapma imkanı olacak. Ve bu üyeliği süreli de yapabilirsiniz. İşte bir hafta, 10 gün, 5 gün, bir ay, bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Yönlendirmeyle de referans dediğimiz olay, bu linkle arkadaşlarına, tanıdıklarına internet ortamında paylaştığı zaman da link üzerinden başarılı bir şekilde üye olunursa bu linkin sahibine puan geliyor tabii ki otomatikman. Böyle güzel yanları da var. En güzel yanı da bakın oyunlaştırma dediğimiz kısımda şu arkadaşlar. Bir tane çarkımız var. Hediye çarkı gibi, işte bu da puan çarkı aslında. Böyle puanlar var. Döndür dediğinizde bakın şimdi çeviriyor ve buradan bir puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Bayağı eğlenceli yapmışlar. Bakın birkaç tane şeyi var tabii ki. Bu points dediği yer Türkçeleşmedi ne yazık ki. Öyle bir kısım olmadığı için yapamadık. Onu da artık geliştiriciye yazmak lazım aslında. Talep ettiğinizde puanınız direkt olarak eklenecek sayfanızda arkadaşlar. 1200 işte kaçtı, 60 mıydı, 65'ti. 55'ti, 65, 75 oldu. Bakın otomatikman geldi puanımız. Böyle bir eklenti. Biraz şey gibi ayarlarda göreceğiz. Biraz uzun bir ayarı var gibi geliyor ama yaptığınızda bence sayfanızda, e-ticaret sayfanızda teşvik bakımından bence güzel bir eklenti olur diye düşünüyorum ben. O yüzden de denemekte fayda var. Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da artık kurulumuna geçelim arkadaşlar. Kuracağımız eklenti arkadaşlar, internette aktif olan testlerimizi yaptığımız bir e-ticaret sayfamız var biliyorsunuz. Burada yapacağım. Hemen kontrol paneline geçiyorum ve eklentinin kurulumuna başlayalım. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentimizin ismini ben kopyaladım, yapıştıralım. Siz yazıyorsunuz, artık yazın. Bu şekilde aratın. Başta zaten çıkıyor. 7000'in üstünde etkin kurulum olmuş ve şu anki WordPress sürümümüzde uyumlu arkadaşlar. 118'de 4,5 yıldızı var. Eklentiyi kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklentimiz kuruldu. Etkinleştirdik. WooCommerce sekmesinin altına geliyor zaten arkadaşlar. Puanlar ve ödüller diye bakın geldi. Hemen basalım. Bu şekilde şimdi geç diyelim. Bir karşılama sayfası geliyor tabii ki. Burada da ayarlarımız falan var. Tabii bakın kilitli bazı kısımlar tabii ki ücretli sürümünde. Eklentinin işte ne işe yaradığını, ne yaptığını, ne ettiğini, ondan sonra işte hangi eklentilerle uyumlu olduğunu, ücretsiz eklentiyle neler yapabileceğinizi bir şekilde burada karşılama sayfasında anlatıyor size zaten. Eklentinin dil dosyasını ben forum sayfamızda gene paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da indirebilirsiniz ücretsiz olarak. Hemen eklentinin bir ayarlarıyla başlayalım arkadaşlar. Genel sekmesiyle başlayalım. Genel sekmesine giriyoruz. Eklentinin çalışması için tabii ki en başta yapacağımız işlem, açacağız tabii ki eklentiyi aktif hale getireceğiz. Etkin hale getireceğiz. Burayı açıyoruz zaten. Şimdi eklenti, kayıt puanları. Kayıt puanı, eğer siteye kayıt olursa arkadaşlar belli bir puan verebiliriz. Bence teşvik için önemli olabilir. Neden olmasın? Kayıt puanını bir 10 puan yapalım. 10 puan verelim. Hatta şuradaki bakın ipuçları da var. Şimdi bunu açın demiş. Bu da yeni müşteri kayıttan sonra alacağı puan. 10 puan. Yönlendirme puanları, yani referans yaparsa, işte tanıtırsa, buralardan da eğer başarılı kayıt olursa bu referanslardan, referansı yapan kişiye 1 puan vereceğiz. Tabii ki verelim. Artı kayıt olan da otomatikman zaten 10 puan alacak. Bunu da açıyorum. Buna da 20 puan vereceğim. Bizi referans, yani sayfamızı tanısın müşterilerimiz. Bu kilitli olanlar ücretli versiyonlarda arkadaşlar çalışıyor. O yüzden de buralarda herhangi bir şey yapamıyoruz. Geçtik. Hatta yorum kısmı, bir önceki versiyonunda bunlar yoktu arkadaşlar. Yeni geldi. Ben hatta bu eklentiye çalışırken bir önceki versiyonla çalışıyordu. Bu alanlar yok. Kilitli olan kısımlar yoktu. Sonradan bu güncelleme ile geldi şansımıza. Yorumlar kısmı da o da kilitli. Sosyal paylaşım demiş. Evet, sosyal paylaşım olsun. Facebook, Twitter, e-posta, WhatsApp, tamam. Buralarda da paylaşım yapılabilsin. Bunlar da arkadaşlar metin ayarları. Yani metin girin demiş. Girilen metin puan sayfasında görüntülenecektir demiş. Hesabım kısmında arkadaşlar puan sekmesi metni şu puanlar olarak gözükmesini istiyorum. İsterseniz bunun ismini değiştirebilirsiniz. Mesela puanlar dedik ya. Şöyle yapalım hatta. Bunu bir kaydedelim. Ondan sonra da hesabım kısmına bir geçelim. Bakın puanlar diye buraya geliyor zaten. Puanlar sekmesi. Puanların puan günlüğü falan demiş. Hemen buraya geldik, tekrar ayarlar kısmına dönelim.
Şimdi buradan şu kısmı alacağım. Şurayı alacağım şimdi. Şöyle kopyalayayım. Hemen buraya yapıştıralım. Tamamdır. Puanlarım dedik. Puan sekmesi metni. Dediğim gibi hesabım olan, işte buraya başka bir şey de yazabilirsiniz. Atanan ürün puanları metni demiş. Ürün puanları bu şekilde. Sepet ara toplamı üzerinden ödeme. Müşterilerin sepet sırasında puan uygulamasına izin verin demiş. Evet, açalım bunu da. Alışveriş sepeti ara toplamı için dönüşüm oranı. 1 puan, yani şunu demek istiyor. Mesela bir ürün alıyor 100 lira değerinde, 100 puan, yani 1'e 1 olabilir. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. İsterseniz 10 puana 1 lira ya da artık 100 puana 1 lira, bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Alışveriş sepeti ara toplamı için. Dönüşüm oranı bu. Dönüştürecek yani. 1'e 1 yaptım ben. Hatta bir bakalım şeyde de neymiş? 10'a 1'miş. Mesela 10 puanı 1 liraya. Tabii 100 puan olursa 100 lira olur. Evet, mantıksız olur. Çok fazla olur o. 10 puana 1 lira olsun. Evet, doğru. 10'a 1 dedik. Ödeme sırasında puan uygulasın. Tamam. Açalım. Sepet sayfasında kullanma bildirimini göster. Evet. Onu da açtık. Bunlar kilitli, kilitli, kilitli. Sipariş ödülleri ayarları. Tamam, bunu da açalım. Bunda da şöyle bir şey var. Mesela belli bir sipariş verecek. Mesela 3 olur, 5 olur, 10 tane sipariş verecek. Bu siparişlerin, yani 10 tane toplamda 3 tane, 5 tane, 10 tane verdi neyse, onun karşılığında ödül, puan verebiliriz. Mesela bir siparişe 1 puan ya da bir siparişe 10 puan şeklinde ekstra bir şey verebilirsiniz. 1'e 10, 2'ye 10 olabilir. Neyse, size kalmış. 1'e 10 dedik. Yani bir sipariş verirse 10 puan da biz verelim. Sepet sayfasında bir mesaj gösterme. Göstersin bunu da. Sipariş ödül mesajını girin demiş. Sipariş limitine ulaştığınızda 10 puan alacaksınız. Tamam. 10 puan veriyoruz zaten. Bunlar neymiş? Bunlar da kapalı kapalı. Bunların hepsi kapalı. Doğum günü falan varmış bilmem ne. Bunlar sonradan geldi tabii ki özellikle. Genel sekmesindeki ayarları yaptık. Para birimi puan başına ayarlar demiş. Ona bakalım. Para birimi başına puan dönüştürmeye izin ver. Evet. Evet, bu az önce demin karıştırdığımda 1'e 1 yapıyoruz bunu arkadaşlar. 1 liraya 1 puan şeklinde. 1 liraya 1 puan. Yani 100 liraysa 100 puan alacak. O şekilde yapalım. 1'e 1 yapalım. Ne demiş? Perkursu indirim bildirim sepet sayfasına güncel indirim mesajını göstermek için bu ayarı değiştirin demiş. Bu bir önceki versiyonda yoktu. Tamam. Bunu da açalım. Bunlar kilitli. Bakın burada işte ücretsiz kupon var. Kupon kısmı var. Bunlar hep ama ücretli versiyonda, ücretsiz versiyonda yok tabii ki. Onu da kaydettik. Puan tablosuna bakalım. Puan tablosu kilitli demiş. Önceki siparişleri puan atama. Şimdi bu eklentiyi kurdunuz ama daha önce yapılan siparişler var. İsterseniz bunlara da puan atayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ya da işte artık eklentiyi kurduktan sonraki süreçten itibaren artık puanlama sistemine başlarsınız. Ama belli müşterileriniz vardır mesela. Sürekli alışveriş yapar sitenizden. Artık onları da hani bir şekilde teşvik etmek için ya da bu kadar alışveriş yaptım ama hiç puan olmadı falan şeklinde hani düşünce olmaması için buradan da puan atayabilirsiniz mesela kullanıcılarınıza. Belli kullanıcılarınıza yapabilirsiniz bunu. Burada da mesela bakın artı ya da eksi, yani arttırabilirsiniz ya da indirebilirsiniz. Artık düşürebilirsiniz. Buraya da mesela örnek olarak veriyorum. İşte neydi? Yılbaşı hediyesi olarak 100 puan, 10 puan, 50 puan, 1000 puan neyse artık. Bu şekilde puan da verebilirsiniz arkadaşlar. Önceki siparişte işte bu tamamlanmış olan tüm önceki siparişleri puan uygulamanıza yardımcı olacaktır. Mesela buradan da komple bütün siparişlere ekstradan işte 10 puan, 20 puan hepsini bu sefer atama yapar. 10 puan, 20 puan, 50 puan. Buradan da tek tek yapabilirsiniz. Şu kısımdan da işte puan girip açıklama girip güncelle dediğinizde mesela şöyle diyelim 10 puan. Açıklama yılbaşı. Güncelle diyorum. Bakın 10 puan geldi. Kullanıcıya 10 puanı var şu an. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Puan bildirimi dedik. Bakalım. Puan bildirimini etkinleştiriyorum. Puanlarınız güncellenir ve toplam puanlarınız işte burada da toplam puanı olacak tabii ki. Bunlar arkadaşlar e-posta olarak gidiyor. Öyle diyeyim. Puan bildirimlerini e-posta olarak gönderiyorsunuz karşı tarafa. Zaten bu eklenti falan bittikten sonra sıfırdan bir tane kullanıcı oluştururuz icabında, sıfırdan ya da normal bir kullanıcıyla bir bakarız, test ederiz. E-postalarımız bakalım nasıl e-postalar geliyor gidiyor diye. Onlara da bakarız. Bunlar İngilizce olursa bunları da arkadaşlar değiştirebilirsiniz.
Şu kısa kodları kullanabilirsiniz. Bunların hepsi açıktı arkadaşlar. Nedense hepsi kilitlenmiş. Bir önceki versiyonda bunlar hepsi açıktı. Evet, hepsi kilitlenmiş bunlar. Neyse bir test ederiz bakalım nasıl bir e-posta geliyor. Ben de merak ettim şimdi, geliyor mu gelmiyor mu, o da var bir de yani. Puan bildirimlerini etkinleştirdik sonuçta. Neyse kaydettik. Üyelik kısmına bakalım. Ücretli üyeliği etkinleştir demiş. İndirimli satış ürünlerini hariç. Şimdi burada videonun başında da söylediğim gibi belli bir puana ulaştığı zaman, mesela yaptığı alışverişlerden ya da işte oyun çarkından puanlar aldı. Belli bir puana geldiği zaman bir abonelik seviyesini değiştirme imkanı veriyoruz. Orada hesabından onu yaptığı zaman da arkadaşlar belli ürünlerde, mesela bakın indirimli satış ürünlerini hariç tutabilirsiniz tabii ki. Belli ürünlerde, kategorilerde yapabiliyorsunuz bunu. Oralarda indirim sağlayabilir, indirim alabilir arkadaşlar. Şimdi ben buna elit dedim. Puanı da kaç yapalım? 100 puan yapalım hatta. 100 mü? 100 yapalım. Geçerlilik süresi bakın. Gün, hafta, ay, yıl. Bunu bir ay boyunca, mesela bir ay bittikten sonra tekrar alışveriş yaparsa, puan kazanırsa arkadaşlar yine 100 puan. Örnek olarak veriyorum ben tabii ki. Bunu 500 de yapabilirsiniz, 1000 de yapabilirsiniz. Neyse artık. Tekrar mesela elit üye olma imkanı verebilirsiniz. Yani bir ay sonra puanı yeterli olursa gene kendisi elit üye olabilir, seçebilir yani, açabilir. Hepsini seç diyorum. Bütün kategorileri. Ya da buradan ürünleri de bakın, hepsini de seçebilirsiniz. Seçmezsiniz. Kategoriyi seçtikten sonra tamam, fark etmez artık. İndirim demiş. %10 indirim verelim. Üyeleri puanlarla ödüllendir. Tamam, ödüllendirelim. Ödül puanları türü sabit. Yüzde demiş. Sabit olsun. Puan girin demiş. O da lütfen sipariş tamamlandığında kullanıcıya atanacak değeri girin demiş. Mesela bir 10 puan verelim burada da. Başka bir seviyede ekleyemiyoruz tabii ki. Şunu da açayım hem. İndirimli ürünlerde olmasın bu. Bakalım. Evet, gene aynı şekilde devam ediyor bu da. Bunu da kaydettim. Ürün puanları ata. Ürün puanları ata. Şimdi burada tüm ürünlere puan atayabilirsiniz. Şimdi bu normalde bakın bu sekme yoktu. Sonradan geldi bu versiyon, yani güncellemeyle gelmiş. Burada ama şöyle bir şey var. Şimdi bütün ürünlere nasıl atayabilirsiniz? Şimdi standart bir ürününüz olsa standart bir puan atarsınız. Hepsine 10'ar puan verirsiniz. Olur biter. Ama şimdi standart bir ürününüz yok. Birden farklı ürünler, yani çeşitli ürünleriniz var. Fiyatları değişken ürünler bunlar. 100 liraya da var, 50 liraya da var, 300 liraya da var, 500 lira. Şimdi 300 liralık ürüne 10 puan da ekstradan verebilirsiniz. Ayrı bir şey. Size kalmış. Standart belki 10'ar puan verip ya da 5'er puan öyle ekstradan bir şey yapabilirsiniz. Mesela bakın tüm ürüne atanacak puan 1 demiş. Buraya mesela 10 puan da yazabilirsiniz ama hani ben bunu açmayacağım. Gerek yok. Zaten alışveriş yaptıkça puan da kazanacak. Ama dediğim gibi bunu açıp buna da 1 puan da verebilirsiniz. Bütün ürünlere 1 puan, 5 puan, 10 puan. Neyse artık. Açmayacağım bunu. Kapattım. Bunu da böyle geçelim. Burada mesela şey diyor, bakın ücretli sürümde mesela kategori bazında farklı puanlar verebilirsiniz. Güzel bir olay aslında. Ama ücretli sürümünde tabii ki bu. Şuna bakalım. Bu da yeni güncellemeyle geldi. Bunların hepsi tabii ki kapalı. Neymiş hatta? Çevirelim bakalım. Puanlarla satın alma demiş. Evet. Ücretli versiyonunda. Bu da aynı herhalde. Bakalım neymiş? Puanların sona ermesi demiş. Bunlar da ücretli sürümdeymiş. Diğer ayarlara bakalım. Bunlar da kısa kodlar. Kısa kodları kullanabileceğiniz sayfa yapıcıda, bir sayfa yapıcınız varsa, yani kullanıyorsanız burada yaptığınız sayfada bu kısa kodları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kullanıcının, müşterinin mesela puanlarını göstermek için, toplam puanını, referanslarını bilmem ne falan, yani bunları göstermeniz için kullanabileceğiniz kısa kodlar. GummyPress'te de böyle bir şey var. Böyle bir kısa kod veriyor zaten. Oradan da sıfırdan bir sayfa oluşturabilirsiniz. Neden? Bu puanlarla ilgili bir anlatım yapmak istiyorsanız bunları kullanın bence. Güzel olur. Ama biz zaten hesabım sayfasından ulaştığımız için bir sıkıntı yok. Bakın yani teşekkür sayfası falan var. Ama bunlar zaten bakın kilitli, ücretli versiyonda. Renk var. Bildirim rengi yeşil olarak şu an. O da zaten sepetim kısmında çıkacak, göreceksiniz. Başka ne var? Başka bir şey yok. Ödül kısıtlaması, ayarlarının kısıtlanıyor. Puan kısıtlama ayarlarını değiştir. Puanları kısıtlayabilirsiniz. İsterseniz vermezsiniz. Puan da vermezsiniz. Kullanıcının puan kazanmamasını istiyorsanız bu ayarı değiştirin demiş. Açarsanız puan kazanmaz. Mesaj ayarlarını değiştir demiş. Bunu da açarsanız mesajları da göstermez tabii ki. Sipariş toplam puan. Burada bir şey yaptık mı? Yapmadık zaten. Tamam. Sipariş toplam puan. Bunu açalım. Bu da teşvik amacıyla kullanılabilecek bir şey. Mesela 2.000 lirayla 3.000 lira arasında bir alışveriş yaparsa artı puan verebilirsiniz. Minimum 2.000 lirayla 3.000 lira arasında alışveriş yaparsa artı 10 puan veriyorum. Daha fazla ekle muyuz? Yok, olmuyor işte. Bunda da limit bir taneymiş. Ona göre ayarlayabilirsiniz mesela.
2000 ile 3000 arasında 2000 liralık alışveriş yaptı. 2100 liralık 10 puanını da ekstradan biz veriyoruz. Bu da bir teşvik olabilir aslında. Onu da kaydettim. Buna bakalım. Bunların hepsi kilitli. Puan bildirimi eklentisi. Geçtik. Apistetics bu da kilitlidir %99. Aynen. Apiler. Aplikeyler. Bunlar da kilitli. Oyun oynamak. Oyun oynamak demiş. Oyunda arkadaşlar o videonun başındaki çark vardı ya onu da etkinleştirdim. Belli bir süre verin. Bir haftada bir mesela hesabına girdiği zaman o çarkı çevirsin arkadaşlar. Puan kazansın. Tuğal simge konumu işte sağda mı solda mı gözüksün? Nerede? Sağ üstte gözüksün. Kazanç çarkını göstermek için sayfaları seçin. Burada hesabın sayfasında gözüksün bu da. İsterseniz ana sayfada herhangi bir yerde mağazada gösterebilirsiniz. O da olabilir. Mağaza olabilir. Başka da nerede gösteriyor? Mağazada göster. Hesabında göstersin. Durdurmak için döndürücünün duracağı segmentleri seçin. Mesela şimdi fazladan puan vermek istemiyorum ama bu da bilmiyorum ya çok etik olmaz gibi geliyor bana ama seçebilirsiniz. Yani bir de mesela sürekli birde durur. İşte birine 5 puan. Sürekli 5 puan olur. Bence hiç bunu yapmaya gerek yok. Şansını artık kaç çıkarsa 30 puan da çıkar. 5 puan da çıkar. Haftada bir sonuçta. Bu biraz da işte dediğim gibi yani sayfanızı biraz hareketlendirecek, böyle teşvik edecek. Tabii ki ne olur biraz da bütçeyle de alakalı bu. Yani alışveriş yapmaz ama sayfanıza sürekli gelip işte çarkı çevirip işte 30 puana ne veriyorduk zaten? Bir şey vermiyorduk. 300 puana mı? 30 puana ne veriyorduk? 2 lira mı? 3 lira mı veriyorduk? Öyle bir şeydi. 3 lira. Süreyi de şimdi 0 olarak kalsın bunu 7 yapabilirsiniz mesela. 7 gün. 7 günde bir, 7 günde bir. Haftada bir yani. Çevirebilir çarkı. Ha, şu an 0'da kalsın. Burada da mesela 5 bunları da değiştirebilirsiniz. 5 puan. Tamamdır. Rozetlere bakalım. Rozetleri etkinleştiriyorum. Kullanıcı rozetlerini göster. Evet. Merkezde göstersin. Toplam kazanç puanlarını göster. Evet. Ödül puanları, eşik puanları. Yani 5000 puana geldi. 5000 puanı kazandığı zaman arkadaşlar şu rozeti alacak. Ondan sonra 10.000 puana geldiği zaman da bu rozeti alacak arkadaşlar. Değiştir dediğinizde buradan herhangi bir resim de ekleyebilirsiniz. Yani rozet tarzında bir şey ekleyebilirsiniz. Daha fazla da ekleyemiyoruz tabii ki ücretli sürümde. Ödül puanı olarak da mesela 10 puan 20 puan olarak yapmış. Bunu da bu şekilde kaydettim. Söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Varyasyonlu ürünlerde arkadaşlar çalışmıyordu. Bir önceki sürümde acaba bunda çalışıyor mu şimdi? Onu denemedim. Şimdi deneyeceğim ben de test edeceğim. Yoksa normalde bir önceki sürümde varyasyonlu ürünlerde indirim olmadı arkadaşlar. Yapmadı çünkü. Şimdi buradaki ayarlarımız bitti herhalde. Hesabım sayfasına bir gidelim. Şöyle bir bakalım. Yenileyelim şunu. Tamam. Yaptığınız her başarılı yönlendirme için 20 puan. Harcadığınız her 1 TL için 1 TL için 10 puan alacak. Doğru pardon. Harcadığınız 1 TL için 1 puan. Doğru. Harcadığınız 10 puan başına 1 TL. Gerekli puan 100. Avantajları görüntüle dediğimizde evet bakın şu an elit seviyesinde değiliz tabii ki biz. 100 puanımız var mı bizim? Yok. Herhangi bir puanımız yok. Yönlendirme bağlantımız var. Puan günlüğüne bakalım. 50 puan kazanmamışız. Hemen çarkı bir çevirelim mi? Çevirelim bir puan kazanalım mı? Hadi çevirelim. Evet. 25 puan talep edelim. Kazandık. Hemen buraya gelecek şimdi. Bakın tüm birikmiş puan 25. Puanlarım 25. Seviye elit demiş ama biz daha elit seviye olamadık tabii ki. Bu şekilde ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi sıfırdan bir tane müşteri oluşturalım. Hatta referans linkle yapalım. Bir tane referans linkle bir sıfırdan üye oluşturalım. Bir alışveriş yapalım. Orada da bakalım artık puanlarımız ne oluyor, ne ediyor onları bir görelim. E-posta bakalım geliyor mu, gidiyor mu? Onları da bir görmüş oluruz. Hadi bakalım ona geçelim şimdi. Sıfırdan bir müşteri oluşturalım. Hesabım sayfasından referans linkini bir alalım ilk önce arkadaşlar. Şunu bir kopyalayalım. Kopyaladık. Bu şimdi burada açık kalsın. Hesabım 25 puanımız var zaten. Bu normal admin yani yönetici olduğumuz profilin puanı. Özel bir pencere açalım. Gizli bir pencere. Yeni özel pencere. Referans linkini buraya yapıştırıyorum. Evet. Sayfa açılsın. Açıldı. Kapatalım. Bakın. Referans linki. Kendine hemen bir kayıt oluşturalım. Kullanıcı adı Kazan diyorum. E-postamızı da yazalım. Hesap aç diyorum. Kayıt tamamlandı. E-postamıza bir bakalım hemen. Kayıt noktaları bildirim demiş. Aslında bu evet değişmesi lazım. Kayıt puanları
olması lazım. Onu dil dosyasından değiştirebilirsiniz. 10 puan aldınız ve toplam 10 puanınız var. Kayıt olduğum için arkadaşlar şu an. Giriş ayrıntıları gelmiş. Hemen yeni parola demiş. Tamam, bunu kaydedelim arkadaşlar. Şunu kaydedin, bir taraftan da kaydetmek lazım. Parolayı kaydet diyorum. Dedik, parolanın sıfırlandı. Giriş yapabilirsiniz. Giriş yapalım. Giriş yaptık. Ramazan dedik. Tamam. Şuraya da parolamızı yapalım. Yapıştıralım. Tamam. Giriş yaptık. Şimdi puanlar sekmesine bir bakalım. Kayıt olduğumuz için 10 puan verdi bize zaten arkadaşlar. Şimdi bir de diğer hesabımıza bakalım. Şuradan girelim. Buradan giriş yapacağız. Giriş sayfasına gidelim. Puanlar sekmesine geldim. Evet, 10 puan. 10 puan kayıt olduğumuz için. Şimdi diğer sekmemize geçelim. Şunu kapatıyorum. Evet, giriş yap diyelim. Giriş yaptık. Şimdi bir daha yenileyelim şurayı. Evet, 45 puan. Yani referanstan da bize hediye çarkından gelen kaçtı? 25. Başkalarını yönlendirerek kazanılan puan sayısını kontrol edin demiş. 20 puan. Kaydolan kişinin ismi ve gelen puan 45 puana çıktı arkadaşlar. Yani ne demek? Referans sistemi de çalışıyor arkadaşlar. Yönlendirmeyle de puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi bir alışveriş falan yaptıralım. Mağazaya gidelim. Mağazaya gidelim. Mağazadan bir alışveriş yapalım. Mağazadan. Şimdi gördüğünüz gibi indirim almayacağız. Çünkü daha abonelik seviyemizi yükseltemedik. Şimdi şunu bir alalım. 275 puan oradan bir gelsin bize şimdi. Sepeti görüntüle diyorum. Bakın. Puanlarınızı sepet toplamına uygulama için indirim kuralı 10 puana 1 lira. Böyle ayarlamıştık. Sipariş ver karşılığında ödül puanlarını kazan demiş. Dönüşüm oranı 1 liraya 1 puan. Sipariş limitine ulaştığınızda 10 puan alacaksınız. Bir sipariş verdiğinde 10 puanda arkadaşlar, biliyorsunuz. Ödeme sayfasına gidiyorum. Burada hemen adresi doldurtalım. Şöyle bunları bir silelim. Bunu da kaldıralım. Manzanya sabit fiyat 750 lira. Tamam neyse işte. Info tamam. Siparişi onayla diyorum. Siparişimiz onaylandı. Hesabıma yine gidelim. Puanlara bakalım, değişen bir şey var mı? Şu an hala yok. Şimdi mağazamızda siparişlere bir bakalım. Gelen siparişler. Evet, ödeme bekleniyor demiş. Hemen bunu bir onaylandı yapacağım. Tamamlandı. Sırada da bakın e-postalar geliyor. Sipariş alındı. Puan eklendi diyor. 10 puan eklenmiş. Sipariş tutarı bildirimi. Bakın 1025 puan aldınız diyor. Toplam 1045 puana geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1045 puana geldi. Bunu onayladık. Tamam. Diğer hesabımıza geçelim. Şimdi şunu bir yenileyelim. 1045 puan oldu arkadaşlar. Avantajları görüntüle. Gerekli puan 100 puan demiş. Tamam. Şimdi 100 puan, yani 1045 puanımız var zaten. 100 puan da elit seviyesine geçmemiz için kullanabiliriz artık. Bakın, geçtikten sonra 100 puanı geçtikten sonra bu şekilde bir alan açılıyor. Buradan artık seviyeyi yükseltebilirsiniz. Ama bir tane seviye yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 tane seviye olmuyor ücretli sürümde. Bir tane ücretsiz sürümde var. Elit seviye yükselt dediğimde, bakın şimdi yükselt diyeceğim. 100 puan hesabımdan düşecek benim şu an. 1045 ya. Bakın 945 puana düştüm. Ama bakın bir aylığına elit aboneliğim var şimdi. Yapacağım alışverişlerde indirim alacağım arkadaşlar. Hemen onu da deneyelim. Mağazaya geçiyorum yine. Bakın indirimli fiyatlar hemen gelmeye başladı. Normalde 275 liraydı bu ürün. 247.50'ye. %10 indirim aldım çünkü elit abone olduğum için. Sepet ekle diyorum. Sepeti görüntüle. Bakalım şimdi. 247 lira. Yani %10 indirimli. İndirimli ürünlerde bu olay geçmiyor arkadaşlar. Yani elit aboneniz geçmeyecek. Şimdi benim 1945 puanım vardı. Ben de puanımı kullanmak istiyorum. En azından 900 puanını kullanmak istiyorum. Puanları uygula diyorum. Ne diyor? İşte 90 lira. 900 puanım 90 liraya tekamül ediyor. Bakın 90 lira sepet indirimi aldım. Gördüğünüz gibi. Ödeme sayfasına gidiyorum. Oradan da 90 lira zaten. 945 bir daha burada yazıyor. Bir daha yazacağım şimdi. Kabul edecek mi? Bakalım. Puanları uygula diyorum. Hayır.
kabul etmez. Gene 90'da kaldı zaten. 90 lirada indirim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 900 puana 90 lira. 45 puanım kaldı hatta. 45 puanı da uygulasın. Puanları uygula. Yalnızca. Şöyle yapacağız o zaman. 945'i komple buraya yazacağız. 94 lira 50 kuruş. 94 liraya 50 kuruş indirim aldık. Şimdi bunu da hemen onaylıyorum. Yani veriyorum siparişimi. Tamam, sipariş onayla diyorum. Tekrar hesabıma bir gidelim. Şu an sipariş tabii ki bakın bütün puanlarımı kullandım. Ama bu zamana kadar kullandığım puan, yani topladığım puan 1045 arkadaşlar. Sayfayı bir daha yenileyim. Yok, herhangi bir şey değişmiyor. Siparişi onaylanması lazım çünkü sipariş onaylanırsa. Burada hemen sipariş onaylayalım. Siparişler ödeme bekleniyor. Tamam, tamamlandı diyorum. Şimdi bir daha yenileyelim sayfamızı. 1053. Aynen. Geldi, puanımız geldi. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir de çarkı çevirelim. Evet, şansımıza ne çıkacak bakalım. Çıngır çıngır çıngır. 10 puan geldi. 10 puanla hemen 10 puanımızı da alalım. Tamamdır. E-postalar da geliyor arkadaşlar. Bakın. Üyelik seviyesini yükselttik. Kullanıcı seviyeniz elit olarak da yükseltildi. Bilmem ne, artı bazı ürünler daha fazla indirim alacaksınız. 945 puan hesabına şimdi toplam işte bakın güzel, bu yandan da güzel, hemen e-postalarda geliyor. Eğlenceli bir eklenti aslında arkadaşlar ya, güzel. Benim hoşuma gitti. Ücretsiz sürümüyle. Gösterilecek başka bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi şu önemli. Burada vereceğiniz ya da işte ne bileyim çevireceğiniz TL puan kısmı önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Puan günlüğüne bir daha bir bakalım. Bakalım neler var. Bakın kayıt etkinliğinden almışız. Para birimi, yani sipariş verdik. Sipariş verdikten sonra gelen puanlar. Üyelik puanı, elit aboneliğe çıktığımız için 100 puan harcadık. Sepette uyguladığımız indirim var. İşte ne var? Ödül puanları, sipariş demiş. Hani bir kere sipariş verdik, puan aldık. Üyelik seviyesi, kayıt olduğumuz için hediye çarkından gelen puan. Bu şekilde. Güzel yapmışlar. Yönlendirme linki de çalışıyor zaten. Eklentiyi yani elimden geldiğince incelemeye çalıştım arkadaşlar. Güzel, eğlenceli bir eklenti. Bir hareketlilik getirebilir burada. Yani e-ticaret sayfanızda, ama dediğim gibi ayarlamaları iyi yapmanız lazım. Ücretsiz sürümüyle bile bir şeyler yapılabilir. Tabii ücretli sürümünde çok fazla özellikler var. İşte kuponlar geliyor. Belli ürünlere, işte kategorilerde belli ürünlere ve kategorilere farklı puanlar bile verebiliyorsunuz. Değişik özellikler geliyor tabii ki ücretli sürümünde. Bir deneyin, belki bir hareketlilik falan olabilir ya da iyice bir inceleyin eklentiyi. Belki benim gözümden kaçan bir şey olmuş olabilir. En azından hani şu an gördüğüm kadarıyla benim hoşuma gitti. Kullanılabilir. İnternette sayfamızda biliyorsunuz test sayfamızda duracak. Siz de bir girip deneyebilirsiniz. Test edebilirsiniz arkadaşlar. Abonelik, yani ücretsiz abone olabiliyorsunuz zaten. Onu da yapabilirsiniz. Olabilir yani, neden olmasın tabii ki. Eğer videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar bir beğeni atın. Bir yorum yazarsanız, eğer abone olmadıysanız da, abone değilsiniz de lütfen abone olun arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum çünkü gördüğüm kadarıyla da videolarımızı izleyenlerin %70'i, bakın %70'i abone olmayan arkadaşlarımız. Abonelik YouTube'da ücretsiz arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil abone olmak. Çok kolay, bastığınız zaman düğmeye orada abone oluyorsunuz zaten. Ve ücretsiz bu da. Bu destek amaçlı, yani destek olursanız, abone olursanız sevinirim. Güzel bir eklentiyi tanıttık. E-ticarete yeni başlayanlar için de bir zaten videolarımız var arkadaşlar. Bir oynatma listem de var. Yukarıda karta da koyacağım onu da zaten. Oradan da sıfırdan bir e-ticaret sitesi nasıl kurulur onu anlatıyorum zaten. Bayağı bir video var orada da. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir e-ticaret sitesi oluşturabilirsiniz. Böylece dedikten sonra da artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.